Şimdi İran'da tabii ki müzakereler devam ediyor. Burada tabii çok enteresan iki değerli konuğumun da daha önce yaptıkları değerlendirmeler de vardı zaten. Bu Ukrayna-Rusya meselesiyle İran müzakereleri Trump'la Putin'in adeta birbirlerini kolladığı iç içe geçmiş süreçler. Dün de Paskalya vesilesiyle işte yumurta yuvarlama etkinliği vardı Beyaz Saray'da. Soruldu işte İran konusunda ne oldu, ne oluyor falan dediği zaman Trump buna cevap verirken zaten İran ve Ukrayna meselesine aynı potaya koydu. Ona da dönüp bakacağız ama İran burada diyor ki en son bu işte İran'ı da asla boyun eğmeyeceğiz. İran'ın işte topyekun misilleme tehdidine de boyun eğmeyiz. Biz orada nükleer barındırmayacağız falan filan diyerek sesini yükselttiği bir dönemde İran'dan gelen bir açıklama var. Malum nükleer müzakerelerin ikinci celsesi gerçekleşti. Üçüncüsü olacak. Yine Amman'da olacak. Bunun öncesinde İran cephesinden gelen bir açıklama var. Onu hemen ekranlara taşıyalım. Tahran, Netanyahu yönetimini devam eden görüşmeleri baltalamaya çalışmakla suçladı. İsmail Bekai, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yaptığı açıklama, ABD ile devam eden nükleer görüşmeleri engellemeye çalışanlar var. Normalde birbirleriyle anlaşamayan gruplar arasında diplomatik süreci baltalamak ve aksatmak amacıyla koalisyon kuruluyor. Bu çabanın arkasında İsrail var. Normalde birbirlerine anlaşamayan gruplar arasında diplomatik süreci baltalamak ve aksatmak amacıyla koalisyonlardan bahsediyor. Bölgede sürekli kaos ve anarşi yaratmaya çalışan Siyonist rejimi merkeze alan, antidiplomatik ve savaş çığırtkanlığı yapan bu akım ve bunun yanında ABD'de bir dizi savaş çığırtkanı akım ve farklı fraksiyonlardan isimler yer alıyor. Normalde birbirine anlaşamayanlar bizim karşımıza, yani biz sırf Amerika ile anlaşamayalım diye yan yana geldiler. Buradan ne anlamalıyız Çağlar Hocam? İsrail işte birisiyle iş tutuyor da benim İran'la benim Amerika ile yapacağım anlaşmayı baltalayacak gibi bir açıklama. Buradan ne anlıyorsunuz? Şimdi nükleer silahlarla ilgili görüşmelerde ABD'nin tavrı çok net. Yani Trump'ın ortaya koyduğu irade açık. İran da bu konuda bir ilerleme kaydedebileceğini değerlendirmiyor. Önce şunu söyleyeyim. Neden? Çünkü tabii İsrail'in tavrına geleceğiz. Şimdi 2015 anlaşması, kapsamlı ortak eylem planı anlaşması, P5+1, 2018 Amerika'nın bundan ayrılması ve İran'a büyük ambargonun uygulanması ki halen devam ediyor. Ve İran'a şu söyleniyor. Sen de uranyumu zenginleştirme, uranyumu barışçıl olmayan amaçlarla kullanma, nükleer silah yapma. Uluslararası Atom Enerjisi tarafından İran'a verilen müsaade şu. %3,67 oranında uranyumu zenginleştir ve sana bu şartlarda 3,67 geçmemek şartıyla da 300 kilogramlık uranyum bulundurma hakkı tanındı. Ama oraya İran çoktan geldi herhalde. Efendim Mart 2025'te Sayın Hanım, uluslararası, yani bu Mart ayında Uluslararası Atom Enerjisi'nin yapmış olduğu araştırmada, incelemede İran'ın %60'a varan bir zenginleştirme ve 275 kilogramlık bir zenginleştirilmiş uranyum olduğu ortaya çıkınca bu artık düşünülenin çok üzerine çıktı ve Trump hemen direkt olarak tehdit etti. Vururum, nükleer tesisleri vururum, masaya çağırdı vesaire. İran'da şimdi tabii özellikle son 1-2 yıldan beri, yani Aksa tufanından günümüze kadar Suriye coğrafyasında ve Orta Doğu'da etkinliği gün geçtikçe azaltılan bir İran profil var karşımızda. Yani direniş ekseninin etkinliğinin hem Gazze'de hem Lübnan'da hem de Suriye'de gittikçe aşağıya doğru giden bir İran var. Dış politik anlamda gücünün azaldı. Hatta buna Yemen'i ve Körfez'i de katabiliriz. Hal böyleyken görüşmeler başladı, işte 2. 3. tur görüşmelerinde. Öyle tahmin ediyorum ki, öyle öngörüyorum ki ABD bu zenginleştirme konusunda çok hassas ve asla ve kata İran'a bu anlamda müsaade edilmeyecek. Ki İran böyle bir şey olmadığını söylemesine rağmen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun tespitleri de önlerine koyuluyor. Arkadaş sende bu var. Hiç şey yapma yani. Onun eşiğine geldin artık bu şey. Şimdi tabii ki bu aşamada da İsrail doğal olarak güçlü bir İran'ın, yani nükleer silah olan bir İran istemiyor. Farkı var mı? İsrail'de de gayri resmi olarak 90 tane nükleer silahın olduğu 90 tane olarak deklare ediliyor. Şimdi ABD'nin İran'a bakış açısı genelde bu coğrafyada şu minval üzerinde gider. Birincisi, ABD asla ve kata İran'ı bölgede
etkin bir pozisyonda istemez. 90'ların başında Türkiye'yi model ülke olarak ortaya çıkarmış. İran'ı hem enerji anlamında hem stratejik anlamda hem de coğrafyadaki etkinliğini azaltma adına İran'ı yok sayan, İran'ı etkisiz hale getiren bir ABD stratejik bakış açısı vardır ki bu nükleer silahlar üzerinden, uranyum üzerinden de bu şekilde devam ediyor. Hal böyleyken İsrail'in de topa girmiş, yani tabiri caizse topa girmesindeki murat, ikimiz birden İran'ı etkisiz hale getirelim, yani maksadı tahakkuk edelim diye düşünülüyor. Tabii İran'ın düşüncesi de şu, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün ifadesi, ya biz anlaşıyoruz, anlaşmak üzereyiz. İsrail'in burada devreye girmesine gerek yok şeklinde bir nevi onu bloke etmeye baltalamaya çalışıyor. Yani İsrail'e çünkü bir ben nevi... ben senin nükleer sahibi olmana izin vermişti en son. Bu dün yaptığı, YAFA'dan yaptığı açıklama. Asla işte İran'ın topyekun misilleme tehdidine de boyun eğmeyiz. Buna da cevap vereceğiz. Şimdi burada İsrail'in niyeti şu Sayın Hanım. Suriye coğrafyasında nasıl Türkiye'ye karşı meydan okuma, tehditler vesaire falan sözde böyle bir profil sergilemesinin arkasında yani burada bir nevi sanki Amerika'nın yanından böyle İran'a karşı gözdağı vermeye kalkan bir yapısı var. Hani ben de topa giriyorum. Burada ben de nüfuz ve etki alanım var ama bu İsrail'e kalacak bir konu değil. Yani İsrail'in burada nükleer silah konusunda kısıtlama koyma, müsaade edip edemeyecek özgür ağırlıkta olan bir ülke değil. Bunu tek yegane olarak buna şey koyacak olan, rezerv koyacak olan ve şekillendirecek olan ülke ABD ve İran görüşmeleri. Peki abi.